Herkese merhaba arkadaşlar, ben Caner. Bugün yeni bir videoda daha sizlerle beraberim. Bugün hepinizin sıkça duyduğu bir konu hakkında konuşacağım. Fibonacci seviyeleri. Aslında bu konu hakkında konuşmayacağım. Fibonacci seviyelerini otomatik çizen bir indikatörü sizlere tanıtacağım arkadaşlarım. Bunun detayına girebilir miyim? Evet, detayına girebilirim ama şunu düşünüyorum. Ya akıl var, mantık var. Eğer siz bu videoyu izliyorsanız zaten o Fibonacci'nin karmaşıklığından kurtulup hani benim yerime bunu otomatik bir şekilde bir indikatör yapabilir mi kafasıyla bu videoyu izlediğiniz için bunun detaylarını anlatmanın da mantıksız olduğunu düşünüyorum. Ha, detaylarını anlatacağımız bir videoda elbet çekeriz arkadaşlarım. Bu yönde bir isteğiniz olursa. Şimdi Fibonacci seviyeleri nedir? Arkadaşlarım, Fibonacci seviyelerini şöyle kısaca özetleyeyim. Tabii hani detayına girmeyecek dedik ama hani kısa da bir özet geçelim. Fibonacci seviyeleri belli hani Fibonacci sayıları var ve bu sayılar üzerinden belli hani oranlar var. Bu oranlara göre işte çizgiler, seviyeler oluşuyor. Siz de bu seviyeler ve çizgiler üzerinden işlem yapıyorsunuz. Sıkça duyuyorsunuzdur buna, inanıyorum. İşte Telegram'da, Twitter'da, YouTube'da, şurada burada böyle her teknik analistin kullandığı bir şeydir. Hatta der ki işte Fibo 0.618'den şöyle oldu, böyle oldu. İşte 1.618'den döndü. Şuradan dönerse böyle olacak. Yani anlamazsınız. Onlar da anlatır anlatır. Hani sizin bilmediğinizi biraz da bilerek hani sallar bazıları da. O yüzden ben hiç gereksiz bilgi vermiyorum. Bugün bu o kadar abartılan şeyin otomatik şekilde çizildiği bir indikatörü size tanıtacağım. Şimdi sanki bu son cümlemde de şöyle bir algı oluştu. Çok önemsiz bir konuymuş da işte olmasa da olmuş gibi. Aslında arkadaşlar Fibonacci seviyeleri çok önemli. Gerçekten çalışıyor çünkü. Neden? İnsanın gözle baktığı bir şey aslında Fibonacci oranlarına, Fibonacci seviyelerine uyuyor. Yani o hani göz kararı vardır ya. İşte o göz kararıyla Fibonacci seviyeleri birbirine hemen hemen paralel. Zaten bir de şöyle bir şey var arkadaşlarım. Fibonacci seviyelerini herkes kullandığı için oralardan dönme ihtimali yükseliyor. Her zaman şunu söylemişimdir. Bir indikatör ne kadar çok kullanılıyorsa o indikatörün doğruluk oranı da o kadar yüksektir. Neden doğruluk o kadar oranda o kadar yüksektir? Şimdi şöyle bir örnek vereyim. 50 kişinin kullandığı bir indikatörü düşünün. Bir de işte 10 bin kişinin kullandığı bir indikatörü düşünün. İşte 10 bin kişi aynı anda işte destek noktasına geldiği zaman alıyor. Direnç noktasına geldiği zaman satıyor. Bunun etkisiyle 50 kişinin etkisi bir olmaz arkadaşlarım. O yüzden Fibonacci seviyelerinde herkes kullandığı için bu bizim için önemli. Şimdi lafı çok uzatmadan hemen videomuza geçelim. Ondan önce şunu göstermek istiyorum. Yasal uyarıya aynen katılıyorum arkadaşlar. Burada da üyelik seviyeleri var. Gelip burada kanala inceleyip üye olabilirsiniz. Sizden ricam, üye olmasanız bile lütfen abone olun ve videoyu beğenin. Gerekirse bir de yorum yapın ki bu eğitim videolarımızın devamı gelsin. Algoritma bizi öne çıkarsın. İnsanlar finansal okuryazarlığını arttırsın arkadaşlarım. Şimdi hemen videoya geçelim. Gördüğünüz gibi bir grafik görüyoruz. Bir grafik görüyoruz ve bu grafikte belli yerlerden dönmeler olmuş. Belli yerlerde yatay gitmiş. Yükselmiş. Yükseldiği yerden aşağı gelmiş. Aşağı geldiği noktadan tekrar yükselmiş. Ve bu neye göre oluyor? Aslında bu biraz parasal hareketlerden oluyor. Yani kullanıcıların buradaki kararları itibariyle grafikler oluşuyor. İşte bu kararları bize hani az önce size bahsettim ya, hani göze güzel gelme tabiri var. İşte altın oran, Fibonacci tamamen bununla bağlantılı arkadaşlarım. Şimdi indikatörümüzün ismi, şöyle aşağı geleyim arkadaşlarım. Burada indikatörümüzün ismi Simple Fibonacci Retracement. Şimdi burada gelip hemen indikatörü açıyorum arkadaşlar. Bu indikatörün belli ayarları var. Şöyle geliyorum. Burada hani bar ayarları var. İşte mesela son 100 barı örnek alıyor. Optimal geldiği koşullarda. Şöyle aşağıda farklı ayarları var arkadaşlarım. Burada görüyorsunuz işte stil kısmı var mesela. Burada şu labels lines, işte çizgiler, yazılar şeklinde ayarları var. Şimdi buna tamam yazıyoruz. Bunu bozmuyoruz arkadaşlar. Aşağıda önemli bir ayar var. Onu size söylemek istiyorum. Şu Fibline Style normalde burada dotted şeklinde geliyor. Bu kesik kesik çizgiler olduğu için çok görünmüyor. Yani göze çok güzel hitap etmiyor. O yüzden gelip burada ayarlardan bunu solid olarak değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi daha netleşti. Burada Fibonacci seviyelerimiz var arkadaşlarım. İşte 0236, 0382, 050, 0618, 0786 bir şeklinde Fibonacci seviyelerimiz var ve bu bizim az önce söylediğim son 100 barı inceliyor. Yani şuradaki şuradan şuraya kadar 100 bar geçmiş oluyor arkadaşlarım. Hani 5 barın bir hafta olduğunu varsayarsak, hani bu özel günleri saymıyorum, yaklaşık 20 haftalık bir süreci kapsıyor bu indikatörümüz. Optimal koşullar. Tabi siz bunu arttırıp azaltabilirsiniz arkadaşlarım. Peki arttırıp azaltırsanız ne olur? Şöyle mesela 500 yapalım.
ne olduğunu görün. Şöyle 500 yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indikatörün keskinliği azaldı. Yani mesela eskiden şu son noktalarda daha fazla kademe varken, daha fazla çizgi varken artık daha geniş bir seviye yayıldı ve artık gördüğünüz gibi daha fazla noktayı görebiliyoruz. Aslında bu da bizim için uygun. Bu tamamen hisse senedine göre değişecek bir şey. Aslında burada hani optimum olarak 100 gelmiş, işte biz 500'e çektik ama siz bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Nasıl ayarlarsınız arkadaşlar? Bir 500 yaparsınız. Temas noktalarına bakarsınız. Bir 200 yaparsınız. 300 yaparsınız. 100 yaparsınız. Nerede daha iyi sonuç veriyorsa orada kullanırsınız. Ben bunu yüzde kullanacağım şimdi. Çünkü ben bu hisse senedinde yüzde iyi sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Şöyle gelelim, hemen 100 yaptım. Tamam diyelim arkadaşlar. Şöyle görüldüğü gibi burada bakıyorsunuz şu noktada, hemen ayarlardan değişmedik. Evet, şu noktada bakın aşağı temas etmiş. Tekrar yukarı gitmiş. Burada 0.786'dan dönmüş. Aşağı tekrar direnci kırmış. Bu sefer 0.618 seviyelerinde şuralarda oyalanmış arkadaşlarım. Bu hatlar arasında gidip gelmiş. Gördüğünüz gibi burada Fibonacci seviyeleri çok güzel bir şekilde çalışmış. Bunun çalışma mantığı da aslında şöyle arkadaşlarım. Yani orada bir Fibonacci seviyesi var. İşte mum çubuğu oradan dönecek değil de çoğu kişi bu Fibonacci seviyelerini kullandığı için hani ve Fibonacci seviyeleri üzerinden trade ettiği için bazı kişiler burada mesela yukarıda hani diyor ki ben diyor mesela geleceğim diyor. Burada işte 0.618'i destek olarak kullanacağım. Gördüğünüz gibi 0.618'e temas ettiği anda yükselmiş. Temas ettiği anda yükselmiş. Yani burada bizim alt çizgimiz 0.618. Sizin gibi zaten 10.000 kişi de bu şekilde düşünse, burada alış yazsa kademelere, hisse ister istemez yükselir. İşte bunun mantığı da odur arkadaşlarım. Farklı birkaç hisse senedinde daha göstermek istiyorum. Şöyle mesela Euren üzerinden gösterelim arkadaşlar. Europen. Bu da biraz pencere işleriyle uğraşan bir şirket. Belki biliyorsunuzdur. Niye bu detayı verdim onu da bilmiyorum. Şöyle mesela burada bakıyorum arkadaşlar. Burada çok iyi çalışmış mı? Hani burada çok yatayda olan bir hisse senedi olduğu için çok gözüme güzel gelmedi. Ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi bunu geleceğim. Burada bunu 500 yapacağım. Belki daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Tamam diyorum mesela. Gördüğünüz gibi 500 olduğu zaman da bize aslında range trade'lik bir alan verdi. Nasıl range trade'lik bir alan verdi? Bakın burada bir dikdörtgen base var. Şöyle hemen onu da göstereyim. Dikdörtgen base'i. Şuradan hani çok özenerek çizmiyorum. Sonra yorumlarda yazmayın. Mesela şurada çok güzel bir dikdörtgen base olduğunu görüyoruz. Bununla alakalı bir videom da var. Bu dikdörtgen base'ler kırıldıktan sonra arkadaşlarım gerçekten çok ciddi agresif hareketler olabiliyor ki bir önceki hisse senedinde böyle olmuştu arkadaşlarım. Hala o hisse senedi herhalde %100'ü geçti yükseliş. Yani ben o videoyu çektikten itibaren, yani çektiğim andan itibaren hisse senedi her gün tavan gitti arkadaşlarım. Onun da videosu kanalda var. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlarım. Paylaştım zaten bayağı. Onun dışında farklı bir hisse senedine bakalım. Bossa'da bakalım mesela. Geliyorum, bakın Bossa'da daha iyi mi çalışmış? Evet, mesela şuralara bakıyoruz. Daha iyi sonuçlar verebilir mi? Verebilir. Mesela ne yapalım bunu? Gelelim mesela 100 yapalım. 100 yapmayalım da çünkü sonda yataya bağlamış. Mesela biz bunu 300 yapalım. Tamam diyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada daha iyi sonuçlar verdi. Nasıl daha iyi sonuçlar verdi? Şurayı güzel bir destek noktası olarak aldı. Şuraları direnç noktası olarak aldı. Bakın buralarda yine direnç noktası olarak çalışmış. Burada direnç noktası olarak çalışmış. Gelmiş buradan hani direnç noktası olarak dönmüş. Burayı destek olarak kullanmış. Tekrar gitmiş yukarı ve hala 0.236 bandında hareket ediyor arkadaşlarım. Bugün anlatacağım konu da bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Finansal okuryazarlığınızı geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.